Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda bir roba çalışması yapacağız. Robam 1 yaşa uygun arkadaşlar. İnce bir iple çalıştım ben robamı. Alize Happy Baby marka iple yaptım. Aynı kalınlıkta bulabileceğiniz İpte Nako Lüks Minnoş'la da yapabilirsiniz. 1 yaş için olacaktır bu sayılar. Ama birazcık daha kalın iplerle Himalaya veya kartopu iplerle çalıştığınızda 100 gram 250 metre olduğunda robanız 1,5-2 yaşa uygun olacaktır. Her renkte ayrı güzel duran bir roba artma şekli bu. Anlatım için yaptığım çalışmalarda da gayet güzel durdu. Beyaz iple de duruşu bu şekilde. Sadece roba olarak yayınladıktan sonra beden kısmına modelli şekilde tamamlayıp yeleğimi yine yayınlayacağım. Örmesi de gayet kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için biraz daha kolay bir anlatım yapmak istedim. Bu kısma kısa satır dönüşleri eklemedim. Örgüde usta olan arkadaşlar, daha önceden de örgü öğrenen arkadaşlar bu kısma yaka dönüşü yapabilir. Başlıyoruz şimdi hep birlikte. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bu arada kanalıma abone olup beni izlemeyi, yorum yazmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Yeleğimize başlıyoruz arkadaşlar. Roba kısmı beyaz, beden kısmında ise modelimizde ise 2 renk kullanarak bir yelek yapacağız. Beyaz ipim 1 yumak arkadaşlar. İç kısmından almak isterken dolaştırıp yuvarlak şekilde sarmak zorunda kaldım. Markası Alize Happy Baby. Beyaz olduğu için renk numarasına gerek yok. Uzunluğu 330 metre, 100 gram. Bu uzunlukta ve gramajda diğer markalardan Nako Lüks Minnoş'ta ip bulabilirsiniz. Veya eğer evinizde beyaz renkleriniz varsa onunla da olur arkadaşlar. Sadece 1 yumak yeterli olacaktır. Çünkü 330 metre. Beden kısmında da ben lila ve pudra renk kullanacağım. Kız ve erkek bebeklere uygun olacak yeleğimiz. İstediğiniz diğer örgülerden kalan iplerinizle beden kısmına yapabilirsiniz. Pudra renkli ipim Alize marka, diğer ipim de Alize marka. Üçü de aynı marka arkadaşlar. Kalınlıklarına dikkat ederek iplerinizi uyarlayıp yeleği yapabilirsiniz. Şişimizde misinalı şiş kullanmayı seviyorum ben. 3 numara benim şişim. Yazıyla da gösteriyorum. 3 numara şişle çalışacaksınız. İsteyenler düz şişle de çalışabilir. 81 ilmek atarak örgümüze başlayacağız. İlmeklerimi atmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi oluşturduktan sonra diğer ilmeklerimi de tamamlayacağım. 81 ilmeği tamamlayınca 3 çizgi haroşa öreceğim. 3 çizgi haroşayı tamamladıktan sonra ilik yeri anlatımıyla tarife devam edeceğim arkadaşlar. Yaka kısmında 1 2 3. çizgi haroşadayız. Örgümüzde sol yönde başlama ipinin olduğu yerdeyiz. Şimdi ilik yerinin ilk sırasını açacağız arkadaşlar. Ben 2 sırada açıyorum ilik yerini. Şişimde, sol yöndeki şişimde 2 4 6 7 ilmek var. 1 ilmek daha örüyorum. 6 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte şişime alıp haroşa örüp bir tanesini kesiyorum. Kalan ilmekleri örüyorum. Bu sırada başka işlem yapmıyorum. Bir ilmek azaldı örgümüz. Ters yüze dönüyoruz.
kenar ilmeğini örüp 3 ilmek daha haroşa örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ördükten sonra şişimde ilmekler bu şekilde, kenar ilmeği ile birlikte 4 ilmek, kestiğimiz ilmeğin hizasındayız. İlik yeri için bir tane ilmek doluyoruz. Daha sonra devam edip diğer ilmekleri haroşa örmeye başlıyoruz ters yüzden. İlik yerimiz yuvarlak bir şekilde açmış olduk. Devam edip 5 çizgi haroşa olana kadar öreceğim. Daha sonra roba kısmında ayrımları ve artma şeklini anlatacağım. Diğer ilik yerini de 12 çizgi haroşa ile açacağım arkadaşlar. Tamamladık 5 çizgi haroşa örgüyü. 1 2 3 4 5. Şimdi 7 ilmek sağ yöne haroşa bant ayarlayacağız. 7 ilmekten de sol yöne haroşa bant ayarlayacağız. 2 sıra örgü yapacağız. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra robamızın nasıl artacağını anlatım yapacağım arkadaşlar. Yapacağımız artma bu şekilde. Düz yüzü gayet güzel, ters yüzü de güzel. Bir de arkadaşlar bu videoda örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için kafaları karışmasın diye kısa satır dönüşü yapmayacağım. Örgüde usta olan arkadaşlar, biraz daha sipariş çalışanlar bu sıradan itibaren kısa satır dönüşü de yapabilir. Ama ben biraz daha sade bir anlatım olması için kısa satır dönüşü yapmayacağım. 2 sırayı ördükten sonra da ayraçlarımızı beraber takacağız. Görüntüyü kapatmamak üzere takacağım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 6 ilmek daha örüyorum. Ön bant için 2 4 6 7 ilmekten sonra ilmekleri düz örmeye başlıyorum. Artma yok bu sırada. İlmeklerimizi birebir öreceğiz. Sol yönde 7 ilmeğim kalana kadar düz örerek devam ediyorum. Sıra sonunda anlatıma devam edeceğim. Sıra sonundayız. Sol yöndeki şişimizde 2 4 6 7 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmeği haroşa örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeği çeviriyorum. Ters yüzü, kenar ilmeğimi ördükten sonra kalan 6 ilmeği de haroşa örüyorum. 2 4 6 7 ilmek. Diğer ilmekleri de ters örmeye başlıyorum. Ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Tamamladık 2 sıra örgüyü. Şimdi ayraçlarımızı takacağız. Ayraçlarımızı takmadan önce sayıları yazılı olarak göstermek istiyorum. İzleyicilerim dağılımı ekran kaydı alabilir. 15 ilmek ön için ayırıp bir ilmeğe ayraç takacağız. 12 ilmek kol için sayıp yine bir ilmeğimiz var artma yeri için. Bu bir ilmeğin hizasına ayraç takacağız. Arkası 23 ilmek, devamında bir ilmeğe ayraç takacağız. İkinci kol 12 ilmek, devamındaki bir ilmeğe ayraç takacağız. Son parça önde 15 ilmek. Önler 15 ilmek, arkası 23, kollar 12, 4 ilmek de artma yerleri için ayarladık.
81 ilmeğimiz var. Sayıyoruz şimdi. Bantlarda beraber 15 ilmek bant sayısı içinde arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek saydık. 16. ilmeğin hizasına bir tane ayraç takıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek sayıp 13. ilmeğin hizasına tekrar bir ayraç takıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek arkası için sayıp 24. ilmeğin hizasına bir tane ayraç takıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek sayıp 13. ilmeğin hizasına son ayracımızı takıyoruz. Kalan ilmeğimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane. Ayraçları taktığım ilmeklerin hizasındaki bu birer ilmeğe daha önceki çalıştığım bu artma yerleri için olan işlemi anlatımı yapacağım arkadaşlar. Her iki ipimde de gayet güzel durdu. Bu parçalarla kanalımda bir anlatım videosu yaptım. Şimdi de yeleğimizde uygulayacağız. Başlıyoruz. Bant ilmeklerimizi örerek başlıyoruz. İki, 4, 6, 7 ilmek. 8 ilmek daha düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 ilmeği tamamladık. 15 ilmeği tamamlayınca ayraç taktığımız ilmeğin hizasındayız. İlmeğimizin 1, 2 sıra sayıp şişteki sırayı ve bir alttaki sırayı sayıp ilk sıraya, düz sıraya şişimizi takıyoruz. Bir kez örüyoruz. Biraz bu ilmeğimizi uzun tutuyoruz. Daha sonra şişimize doluyoruz. Bir kez daha örüyoruz. Bu ilmeğimizin alt sırasından şişimize 3 tane ilmek ördük. Daha sonra ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar aynı yere şişimizi takıp bir kez örüyoruz. Bir tane şişimize dolayıp tekrar örüyoruz. 6 ilmek eklemiş olduk örgümüze. Devam edip kol ilmeklerinden olan 12 ilmeği örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane düz ilmek örüyorum. 12 düz ilmek örünce yine ayraç taktığım ilmeğin hizasındayız. Şişimizdeki sırayı, bir alt sırayı bırakıp ilk sıraya şişimizi takıyoruz. Bir kez örüp bu kadarcık uzun tutuyoruz ilmeğimizi, şişimize bir kez doluyoruz, tekrar örüyoruz. 3 ilmek oldu. Daha sonra ayracın hizasındaki ilmeği düz örüp ilmeği elimizle tutuyoruz. Çok sıkı olmaması için tekrar aynı yuvadan 1, 2 ve 3. ilmeği örüyoruz. Yine 6 ilmek eklemiş olduk. İlmekleri parmağımızla tutuyoruz kaymaması için. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini düz örmeye başlıyoruz. 23 tane ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeği tamamlayınca sarı ayracımızın hizasındaki ilmekteyiz. Yine artma ekleyeceğiz. Şişimizdeki sıra bir alt sıra, daha alt sıradaki 1, 2, 3 sıraya takıyoruz şişimizi. Bir kez örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Tekrar örüyoruz. 3 ilmek eklemiş olduk. Düz ilmeğimizi bir tane örüp tekrar aynı yerden 1, 2, 3 ilmek daha takıp örüyoruz. Yine 6 ilmek eklemiş olduk. Devam ediyorum. İkinci koldayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek ördükten sonra ayracın hizasındaki ilmekteyiz. Şişimizdeki sıra bir alt sıra, daha alt sıra. Şişten itibaren sayınca 1, 2, 3. sıradan ilmeğin hizasından şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum, şişimde tutuyorum, doluyorum bir tane, tekrar örüyorum. 3 ilmek taktım. Düz ilmeği örüyorum. Aynı yere şişimi takıp bir kez ördüm, doladım, tekrar ördüm. Yine 6 ilmek eklemiş olduk örgümüze. Son ön parçadayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz örüyorum. 8 ilmek düzden sonra 2, 4, 6, 7 ilmeğim bant için kaldı. Bant ilmeklerini de örüp düz yüzden sırayı tamamlıyorum. Ters yüze başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örüp ilmeklerimi ters yüzden örmeye başlıyorum. Bu kısımdaki 6 ilmeğe kadar ilmekleri ters örüyorum. Ters yüzden ilk ilmeği, bu artma yaptığımız 6 ilmeğin birinci ilmeğini örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İkinci ilmeği yönünü düzeltip ters örüyorum. Daha sonra diğer ilmeği, doladığım ilmeği yine örmeden alıyorum. 2 artmanın ortasındaki ilmeği ters örüyorum. Yeniden bir ilmek örmeden sağ yöndeki şişime alıp 3 kez doladığımız ilmeklerin ortasındaki ilmeği ters örerek sağ yöndeki şişe alıyorum. Diğer ilmeği örmeden alıyorum. Kol ilmeklerinde 12 ilmeğimiz var. Ters örüyoruz. Yine geldik bu kısımdaki 6 tane artma doladık. Bir de ortasında ilmek var. 7 ilmek. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İkinci ilmeği yönünü düzeltip ters örüyorum. Diğer ilmeği yine örmeden alıyorum. Bu kısımdaki ayraç takılı ilmeği mutlaka ters yüzden örüyoruz arkadaşlar. Ters ördüm. Doladığım ilmeklerin bu ilmeği de ilk doladığım ilmeğin üçüncüsü, örmeden sağ yöndeki şişimi aldım. Diğer ilmeği yönünü düzeltip ters ördüm. İlk doladığım ilmeği de örmeden sağ yöndeki şişimi alıp arka ilmeklerini ters örmeye başlıyorum.
Herhangi bir işlem yok. Arka kısmın ilmeklerinde bu kısımdaki doladığımız ilmeklere kadar ters örüyoruz. Yine doladığımız bu kısımdaki ilmeklerdeyiz. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi alıyoruz. İkinci ilmeği yönünü düzeltip ters örüyoruz. Diğer ilmeği örmeden yine şişimizi aldık. Bir ilmek ters ördük. Bir tane daha örmeden şişimizi alıp ortasındaki doladığımız bu ilmeği ters örüp son ilmeği de örmeden sağ yöndeki şişimizi alıp kol ilmeklerini ters örüyoruz. Yine doladığımız ilmeklerdeyiz. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi aldım. İkinci ilmeğin yönünü düzeltip ters ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden sağ yöndeki şişe alıp ortasındaki ilmeği ters ördüm. Yine bir ilmek örmeden şişimi alıyorum. Diğer ilmeğin yönünü düzeltip ters örüp doladığım bu ilmeklerin sonuncusunu da örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Ters yüzden sıramızı tamamlıyoruz. Bant ilmeklerine gelince ben ters ilmekle haroşa ördüğüm için ters ilmekle devam ediyorum. Düz yüzdeyiz. Şimdi arkadaşlar bu kısımdaki ilmeklerimizi örerek değişik bir şekil vereceğiz. Yerleştireceğiz ilmekleri. Ve başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bant ilmeklerini örüp tamamlıyorum. 2 4 6 7. Daha sonra 7 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek. Bu kısımda 8 ilmeğimiz var ama 7 ilmek öreceğiz. Çünkü artma eklediğimiz ilmekle bu kısımdan bir ilmeği ikisini birlikte öreceğiz. Yönünü düzeltiyorum. Doladığım bu ilmeği diğer ilmeğin üzerine atıyorum. İkisini birlikte 8. ilmekle doladığım ilmeği ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmeği kesmiş olduk çünkü 6 tane artma ekledik. Diğer ilmekleri düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra yine doladığım bir tane ilmek var. Yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir ilmekle ikisini birlikte takıp örüyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek örüyorum. 10 ilmek ördükten sonra doladığımız bu ilmekle kol ilmeklerinden bir tane ilmeği birlikte öreceğiz. İkisini birlikte örüyorum. Diğer ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra doladığım son ilmeği arka kısmın bir ilmeği ile birlikte şişime alıp örüyorum. Diğer doladığım ilmeğe kadar arka kısmın ilmeklerini düz örüyorum. Bir tane ilmek bırakacağım arka kısmın ilmeklerinden.
ve doladığım ilmekten önce bir tane arka kısmın ilmeği var. İkisini birlikte öreceğiz. Üzerine atıyorum doladığım ilmeği, arka kısmın ilmeğinin ikisini birlikte örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. Doladığım ilmeğin yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir ilmekle birlikte örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördüm. Kol ilmeklerinden bir ilmeği doladığım ilmekle birlikte öreceğim. Yönünü düzeltip ikisini birlikte ördüm. Daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. Doladığım son ilmeği ön kısmın bir ilmeğiyle birlikte şişime takıp düz örüyorum. Kalan ilmekleri düzleri düz, haroşa kısmı da haroşa öreceğim. Düz yüzde sırayı tamamladık. Bu kısımdaki artma yerlerimizin ilk işlemini yaptık. Ters yüzdeyiz. Bu sırada ters yüzde herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Bant kısmından sonra ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Bunu özellikle söylememin sebebi, eğer düz ilmekle haroşa örüyorsanız 7 ilmeği haroşa kendi örüşünüze göre ördükten sonra bu kısımdaki ilmekleri ters öreceksiniz. Sırayı tamamlayıp düz yüzde tekrar anlatıma devam edeceğim. 4 sıradan oluşan bu ilk artma tekniğini tamamladık. Ters yüzden tamamladık sıramızı. Şimdi yine roba artışı yapacağımız sıradayız. İlmekleri sayarak ölçü vereceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örüp bant ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Yedi ilmekten sonra ilmekleri saymaya başlıyorum örerken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek örüyorum. 10 düz ilmekten sonra ayracımın hizasındaki bu kısımdan ilmek taktığımız ilmeğin hizasındayız. Yeniden ilmek takmaya başlayacağız. İlmeğin hizasından 1 2 3 sıra sayıp bu kısımdan tığ şişimizi takıp bir kez örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Tekrar bir kez daha örüyoruz. 3 ilmek ekledik örgümüze. Bir düz ilmek örüyoruz. Yeniden aynı sıraya bu kısımdaki noktaya bir ilmek örüp bir tane şişimize dolayıp tekrar örüyoruz. 3'er ilmek doluyoruz. Bir ilmek de ortasında var. Toplamda 7 ilmeklik bir bölüm var bu kısımda. Daha sonra kol ilmeklerini örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 tane düz ilmek ördük. Ayracın hizasındaki ilmek dolayacağımız bölüme geldik. Bu kısımdaki ajurlu bölümden, delik gibi görünen bölümden şişimi taktım. Bir ilmek ördüm. Bir tane doladım. Tekrar ördüm. Şişimdeki bir ilmeği düz ördüm. Tekrar bir ilmek örüyorum. Bir tane doluyorum. Yeniden bir ilmek daha örüyorum. 6 ilmek ekledik. Bir tane de orta kısımdaki düz ilmeğimiz 7 ilmek. Arka kısmın ilmeklerini düz örerek devam ediyoruz. Ayracımızın hizasındaki ilmeğe kadar düz öreceğiz. Ayracın hizasındaki ilmekteyim. Zaten 7 ilmek olduğu için bu kısımdaki ilmeklerin uzatıp ördüğümüz ilmeklerden bilirsiniz. 3 tanesini ördüğümüz zaman dördüncünün hizasına ilmek toplayacağız. Yine de ölçü için size arka kısmının ilmeklerini saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 tane düz ilmek ördük. Başlıyoruz şimdi ilmeklerimizi 3 tane ekleyeceğimiz ilmeğin ilkini şişimi yine bu kısımdaki delikten taktım. Bir kez ördüm. Bir tane doladım. Tekrar ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Yeniden aynı bölüme bir tane ilmek örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar örüyorum. Kol ilmeklerini düz örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek düz ördüm ve pembe ayracın hizasında doladığımız ilmeklerin olduğu bölümdeyiz. Şişimizi yine bu düz ilmeğin 1, 2, 3, 1, 2, 3 sıra sayıp dördüncü görünen kısımdan takıp bir tane ilmek örüyoruz. Tekrar doluyoruz. Yeniden örüyoruz. 3 ilmek, bir tane düz ilmek. Aynı bölüme yeniden bir kez ördük. Bir tane doladık ve tekrar ördük. Şişimizde kalan ilmekleri düz örerek sırayı tamamlıyoruz. Tabii ki bant ilmeklerine kadar düz örüyorum. Bant ilmeklerine gelince haroşa örgüme dönüyorum. Tamamladık düz yüzden sırayı. Ters yüzde anlatıma devam ediyorum. Ters yüzdeyiz. Bu kısımdaki ilmeklerimize kadar ilmekleri devam edip örüyorum. Ve doladığım ilmeklere gelince ilk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıyorum. İkinci ilmeğin yönünü düzeltip ters örüyorum. Bir ilmek daha örmeden sağ yöndeki şişimi alıp 7 ilmeğin ortasındaki bu dördüncü ilmeği ters örüyorum.
Bir ilmek daha örmeden alıp ilmeğimin bir tanesini yönünü düzeltip ters örüp doladığım ilmeğin son ilmeğini de örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Devam ediyoruz. Yine doladığımız ilmeklerdeyiz. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize alıyoruz. İkinci ilmeğin yönünü düzeltip ters ördük. Üçüncü ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe, dördüncü ilmeği ters ördük. Yine bir tane ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize alıp diğer ilmeğin yönünü düzeltip ters ördük. Son ilmeğimizi de örmeden alarak 7 ilmeklik bu bölümü tamamladık. Arka kısmın ilmeklerini örüyoruz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için mümkün olduğunca daha çok ayrıntılı anlatmak istedim. Bu kısımlarda kesme yapmayacağım. Birazcık hızlı öreceğim. Tabii ki siz videoyu durdurup ya da ayarlardan yavaşlatıp yapabilirsiniz. Yine ilmek doladığımız bölümdeyiz. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe alıyoruz. İkinci ilmeği yönünü düzeltip ters örüyoruz. Üçüncü ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe, dördüncü şişe aldık. Dördüncü ilmeği ters ördük. Beşinci ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi alıp altıncı ilmeği yönünü düzeltip ters ördük. Yedinci ilmeği örmeden şişimizi aldık. Kol ilmeklerinde ters yüzden örerek ilerliyoruz. Doladığımız ilmeklere geldik. Yine ilk ilmeğimizi örmeden sağ yöndeki şişe aldık. İkinci ilmeğimizi yönünü düzeltip ters ördük. Üçüncü ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi aldık. Dördüncü ilmeğimizi ters ördük. Beşinci ilmeğimizi örmeden sağ yöndeki şişimizi aldık. Altıncı ilmeğimizi yönünü düzeltip ters ördük. Yedinci ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi aldık. Kalan ilmeklerimizi örgümüze göre örüp sıramızı tamamlıyoruz ters yüzden. Düz yüzdeyiz. Yine ilmeklerimi yerleştirmeyi anlatacağım. Band kısmındaki ilmekleri tamamlayınca sayarak ölçü vereceğim size yine. 7 ilmeği tamamladık. Düz ilmeklerimizle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ördükten sonra bir tane ilmek bırakıyorum. Bu ilmeği alıyorum ve doladığım bir ilmeği de alıp düz ilmeğimi doladığım ilmeğin önüne takıp diğerini de üzerine atıp ikisini birlikte düz örüyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 6. ilmeğimin yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir ilmekle birlikte şişimi alıp düz örüyorum. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördükten sonra 14 düz ilmekten sonra 15. ilmeği ve doladığım bir tane ilmeğin yönünü düzeltip doladığım ilmeği öne alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düzden sonra son doladığım ilmeği yönünü düzeltip arka kısmın ilmeklerinden bir tane ilmekle birlikte örüyorum. Arka kısmın ilmeklerinde bir ilmek kalana kadar hepsini düz örüyoruz. Biraz hızlı örebilirim. Herhangi bir işlem yok bu ilmeklerimizde. Ve tamamladık. Bir ilmeğimiz kaldı. Şişimizle alıyoruz. Diğer ilmeği de alıp doladığımız ilmeği bu düz ilmeğin önüne üstüne atıp ikisini birlikte düz ördük. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek örüyorum. Doladığım son ilmeğin yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir ilmekle ikisini birlikte düz örüyorum. Diğer artma yerine bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz yine. Bir ilmeğimiz kalınca yine ilmeğimi aldım. Doladığım ilmeği de alıp yönlerini düzelttim. İkisini birlikte düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp son doladığım ilmeğin yönünü düzeltip ön kısmın ilmeklerinden bir ilmekle ikisini birlikte düz örüyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Haroşa ilmeklerimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Ters yüzde 7'şer ilmek haroşadan sonra bütün ilmekleri ters örerek ilerleyip bu kısımda haroşa ilmeklerimi örüp düz yüzde tekrar anlatım yapacağım. Ters yüzde şimdi bir işlem yok arkadaşlar. Sadece dikkat etmeniz gereken düz ilmekle haroşa örüyorsanız bu 7 ilmeği düz ördükten sonra diğer ilmekleri ters öreceksiniz. 4 sıradan oluşan bu artma tekniğimizden 2 taneyi tamamladık arkadaşlar. Şimdi yine tekrar ilmek dolamaya başlayacağız. Şişimde 7 ilmeklik bant bölümü var. Daha sonra başlıyorum düz ilmeklerime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmek ördüm. 12 ilmekten sonra bir de ayraçlara çıkardım. Size daha böyle görüntüsü belli olsun diye. 12 ilmek ördükten sonra ilmek dolayacağımız ilmeğin hizasındayız. 13. ilmeğin bu kısmından şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum. Bir tane doluyorum.
Tekrar bir ilmek daha örüyorum. 3 ilmek ekledim örgüme. Düz ilmeğimi örüyorum. Aynı sıraya bir kez şişimi takıp bir ilmek örüyorum. Biraz uzatıyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. 6 ilmek ekledim. Bir de bu kısımdaki ilmeğimiz 7 ilmeklik bölüm. Kol ilmeklerini düz örerek diğer kısma kadar ilerliyorum. Saymamıza gerek yok artık çünkü 2 tane yaptığımız için kendini belli etti. İlmekleri birlikte ördüğümüz bu hizadan baktığınızda 3 ilmeği ördüğünüz zaman orta kısımdaki ilmek dolayacağımız ilmeğin hizasına geldiğinizi anlarsınız. Yine ilmeğimin bu kısmından, delik olan kısımdan bir ilmek doladım. Bu kısımdan bir ilmek ördüm. Bir tane doladım. Tekrar ördüm. 3 ilmek. 3 ilmekten sonra düz ilmeği örüyorum. Arka kısım için 3 ilmek dolayacağım. 1 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi tamamladıktan sonra arka kısmın ilmeklerini düz örerek artma olan bu bölüme kadar ilerleyeceğim. Ters yüzden de diğerlerinde tarif ettiğim gibi öreceğim ilmeklerimi. Devam edip yeterli ilmek sayısına ve yüksekliğe geldiğinde örgüm size santim olarak da ölçü vereceğim. Çoğalmış hali de böyle roba kısmındaki artmamızın. Devam edip sıralarımızı tamamlıyoruz. Robamızda ilerledim arkadaşlar. Şimdi kol ilmeklerinde haroşa örgüye döneceğiz. Ön, arka ve diğer önde ise düz örgüyle devam edeceğiz. Ölçü olarak da bu kısımdaki yaptığımız roba kısmında yaptığımız modelleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model yaptık. Örgümü ön kısımların ilmeğini düz yüzden ördüm. Yine artmayı ekleyeceğim haroşa çizgileri yaparken. İlmeklerimizi ise robayı tamamladığımda sayacağım. Ön kısmın ilmeklerini tamamlıyoruz. Yine artma yapacağımız kısma gelince şişimizi bu kısımdan takıp bir kez ördüm, doladım, bir kez daha ördüm. Düz ilmeğimi örüyorum. Daha sonra kol için yine artma için ilmeğimi takıp ördüm, doluyorum, tekrar örüyorum. Bu işlemi tamamlayınca kol ilmeklerini düz örmüyorum, haroşa örmeye başlıyorum. Kol kısmında 4 çizgi haroşa olana kadar devam edeceğim. Haroşa örerken arkadaşlar bu kısımdaki artmayı yine yapmaya devam edeceğim. Sadece farklı olan kısım bu düz ilmeğimizi yerleştirirken bu kısımdan bir haroşa ilmekle örmek. Hiçbir zorluğu yok. Devam edip sıralarımı tamamlayıp roba kısmını tamamladığımda kol ve beden kısmındaki ilmek sayılarını da vereceğim. Robamızda kol kısmında 1, 2, 3, 4 çizgi haroşayı tamamladım. Kol ilmeklerini kapatacağımız sıradayız.
ön kısmın ilmeklerini örüp kol kısmına geldiğimizde bu kısımdan itibaren 7 ilmeklik artmamızın olduğu bu bir ilmeğin hizasından kol ilmeklerini kapatacağız. Robamızın büyüklüğü 1 yaşa uygun arkadaşlar. İpimiz ince olduğu için ilmeklerimizin sayısı güzel ama ince bir iple çalıştığımız için 1 yaşa uygun bir roba. Sayısı da önler 37 ilmek, kollar 55 ilmek, arkası 64 ilmek. 4 ilmekte artma yerlerinde bu kısımlarda birer tane ilmeğimiz vardı. Toplamda 255 ilmeğimiz oldu. Orta kalın bir iple 100 gram 250 metre olan iplerle çalıştığınızda bu büyüklük 2 yaşa uygun olacaktır arkadaşlar. 1,5-2 yaş rahat çıkacaktır. Artma sayımızda bu kısımda modellerimizi sayacağız. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane artma modeli yaptık. Robamı bu seviyede yayınlamak istiyorum. Sadece roba olarak altına istediğiniz modelleri uygulayıp yapabilirsiniz. Tamamını da modelli kısmını da ayrı bir video yapıp yayınlayacağım arkadaşlar. Yapacak herkese kolay gelsin diyorum.